137 yıl önce şimdiye kadar kaydedilen en yıkıcı ve korkunç ses, benzeri görülmemiş bir patlama ile serbest bırakıldı ve dünyayı çevreledi. Doğanın öfkesi tam olarak sahnedeydi. İnsanların sadece en karanlık rüyalarında görmek isteyebilecekleri bir öfke. Sumatra ve Malezya arasında bulunan Endonezya'ya bağlı bir ada olan Krakatoa ya da Krakatau adası, coğrafi bir kavram olmaktan çok bu adada olan ve adanın adı ile anılan yanardağ ile bilinir. 27 Ağustos 1883'te gün boyunca Pasifik'teki insanlar gökyüzüne bakarlar. Mavi gökyüzü ve beyaz bulutlar görmelerine rağmen yağmur belirtisi göremediler ama yine de gök gürültüsü duydular. Gemilerdeki insanlar fırtına ya da düşman belirtileri aramak için çılgınca etrafa baktılar ama hiçbir şey göremediler. Gök gürültüsü ve top çağrıları ile karıştırılan şey şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sesin dünyanın dört bir yanına yayılmasının uzaktan gelen gürültüsüydü. Endonezya adalarının dalgalarının 790 metre üzerinde yükselen bir ada dağı adeta denizin içine çökmüştü. Volkanın içinden geçen güçlü patlamaların ve ardından kayanın denizaltı magma odasına çökmesinin kombinasyonu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sesle sonuçlandı. Tam 310 desibel. Doğal nedenlerle değil insanlar tarafından oluşturulan en yüksek sesin Nagasaki ve Hiroşima üzerindeki atom bombası patlamaları olduğu söyleniyor. Bunlar 250 desibel civarındaydı. NASA'nın kaydettiği en yüksek desibel okuması ise 204 idi ve bu Satürn 5 roketinin ilk fırlatma aşamasında ortaya çıkardığı sesti. Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. Bu da şu anlama gelir. 20 desibel 10 desibelden 10 kat daha, 30 desibel ise 10 desibelden 100 kat daha şiddetlidir. Böylece 310 desibellik bir ses şiddetinin çok yüksek bir değer olduğu anlaşılır. 310 desibellik bir ses şiddetine insan vücudu dayanamaz ve ölür. Aslında kulak zarları 150 ila 160 desibel ses şiddetinde patlar. Volkandan 160 kilometre uzakta duyulan patlamanın gürültüsü 180 desibel olarak hesaplandı. Bu Krakatoa'nın 160 kilometre yarıçapındaki herhangi birinin bu sesle kelimenin tam anlamıyla sağır olma şansı olduğu anlamına geliyordu. Neyse ki bu olay barometrelerin ve diğer atmosferik basınç sensörlerinin tüm dünyada yaygın olduğu kadar modern bir zamanda gerçekleşti. Ağır sanayiden denizdeki gemilere kadar ortaya çıkan şok dalgası herkes tarafından hissedildi. Bu ses o kadar yüksekti ki şok dalgası dünya çapında hareket ediyordu. Bu şok dalgası dünyayı bir kez değil, iki kez değil, tam 3 kez çevreledi. Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki yanardağdan 16 kilometre çevresinde tüm yaşamın son bulduğu belirtildi. Ayrıca büyük olasılıkla sadece şok dalgasının gücü nedeniyle 3000 yerlinin öldüğü bildirildi. Tek başına ses onları öldürdü. Örnek vermek gerekirse Krakatoa yanardağının 1883 senesindeki patlaması o kadar şiddetli olmuştur ki yanardağ Londra'da olsaydı patlama Ankara'dan bile duyulabilirdi. Patlamanın Edvard Munch'un 1893 tarihli Çığlık isimli tablosu için bir ilham kaynağı olduğu düşünülüyor. Arka plandaki kırmızımsı gökyüzü sanatçının tabloyu yapmadan yaklaşık 10 yıl önce 1883 ve 84 yıllarında Batı Yarımküre'nin bazı bölgelerinde gün batımı gökyüzünü derinden renklendiren Krakatoa'nın güçlü volkanik patlamasının etkilerinin anısıdır. 1883 yılında gerçekleşen püskürme sırasında ortaya çıkan gücün 200 megaton TNT patlamasının gücüne eşit olduğu düşünülüyor. Eğer 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücünün 20 kiloton olduğu göz önünde tutulursa püskürme sırasında ne kadar büyük bir enerji ortaya çıktığını anlamak daha da kolaylaşır. Ya da bu volkanik patlama şimdiye kadar patlatılan en güçlü termonükleer silah olan çar bombasından kabaca 4 kat daha güçlüdür. Krakatoa'nın neden olduğu 30 metre yüksekliğindeki tsunami sahillerdeki 295 köyü sulara gömmüş ve 36 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Facia 1969'da çekilen Krakatoa, Java'nın Doğusu adlı ünlü filme konu olmuştu. Şimdi de Krakatoa'nın küçük parçası 1930'da denizden çıkan ve giderek büyüyen yerlilerin isimlendirmesiyle Anak Krakatoa yani Krakatoa'nın çocuğu aynı korkuyu yaşatıyor insanlara. Endonezya'da Sumatra ile Java adaları arasındaki Sunda Boğazı'nın küçük volkanlarından biri olan Anak Krakatoa'da en son bu yılın Nisan ayında büyük bir patlama oldu. Ama günden güne volkandaki sismik aktivite arttığı için 1883'te yaşanan felaketin benzerinin olmaması ümit ediliyor.